Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit Duran. Bugün Lizbon'dayız, Portekiz'in başkenti. Portekizce hakkında birkaç soru gelmişti. Onları yerinde yöresine gelelim çekelim dedik. Portekizceyi biraz tarihiyle anlatalım dedik. Kamera arkasında ışık, seslendirme, makyaj, dekor gibi şeylerden sorumlu yayın yönetmeni Zeynep Basmacı var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Portekizce ile başlayalım. Zaten Portekizce konumuz. Öncelikle en önemli şeyi söyleyerek başlayalım. Portekiz'in resmi dili Portekizce. Her ülkede tek bir resmi dil olmayabiliyor ama burada öyle. Hollanda videosunda belki bahsetmişimdir. Belçika'da mesela 3 tane resmi dil var. Flamanca, Fransızca, Almanca diye. Bir bölgeye has bir resmi dil olarak da Mirandaca dili var. Miranda kız ismi gibi. Ama o Terra de Miranda diye bir bölge varmış Portekiz'in kuzey doğusunda. Oranın resmi dillerinden biri, bölgesel bir resmi dilde Mirandacaymış. Portekizce Latinceden gelen bir dil ama arada başka bir evre daha var. Ona da Galicia Portekizce evresi diyorlar. Şöyle ki Portekizce kardeş dili olan Galiciaca ile birlikte aslında iki dil olarak ayrılmadan önce tek bir evreymiş. Tek bir dil olarak geliyor Latinceden ve 13. 14. 12. asırlarda ayrışmaya başlıyor. Portekiz'in de 1100 küsürlerde sanırım bağımsız bir krallık olmasıyla ve sonra da Portekizceyi de resmi dil olarak seçmesiyle bu ayrım iyice artıyor ve bugün bunlar iki farklı dil olarak kabul ediliyor. Tabii bunlar iki farklı dil bugün ama büyük oranda birbiriyle anlaşabiliyor. Portekizce konuşan biriyle Galiciaca konuşan biri. İki farklı dil kabul edilmesinin bir sürü sebebi olabilir. Bunlar lehçede kabul edilebilirdi. Fakat farklı yazı dillerine, standart yazı dillerine sahip oldukları zaman, farklı ülkelerde konuşulan, farklı kendini millet olarak sayan kişiler tarafından konuşuldukları zaman biraz politik, biraz siyasi bir mesele dil ve lehçe arasındaki fark. O yüzden bunlar iki farklı dil olarak kabul edilebiliyor ama insanlar birbirini anlayabiliyor. %80-90 gibi oranlarda diyorlar. Bir de Portekizce'nin konuşulduğu yerlere bakalım. Brezilya'da Portekizce konuşulduğunu duymuşuzdur, biliyoruzdur. Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Brezilya'nınki 217 milyon. Yani 22 kat daha fazla Portekizce konuşan insan var Brezilya'da. Brezilya'da Portekizce konuşan tek Güney Amerika ülkesi. Onun dışındaki tüm ülkelerde resmi dil hemen hemen hepsinde İspanyolca. Tabii bazı yerel diller de konuşuluyor oradaki ülkelerde. Brezilya dışındaki yerlerde de Portekizce konuşuluyor. Bir sürü değişik isimli ada ülkesi, küçük ülkelerde falan Portekizce konuşuluyor. Portekizce Brezilya'ya nasıl gidiyor? Portekizliler ve İspanyollar coğrafi keşiflerde başı çekiyor. Portekizliler 16. yüzyılda Brezilya'ya gittikleri zaman tabii Portekizce hemen orada yayılmıyor. 18. asırı beklemesi gerekiyormuş Portekizce'nin yayılmak için. Bu arada Portekizliler kendilerine Lusitano da diyorlar. Lusitano, Lusitania diye bir yer isminden geliyor. Bu Lusitania Fransa nereden çıktı? İberya Yarımadası'nın ortasında bir yer. Portekizliler bu kelimeyi, bu millet ismini kendileri içinde kullanıyorlar. Latinler İberya Yarımadası'na gelmeden önce burada konuşan insanlar yok mu? Tabii ki de var. Farklı kavimler var. Bunların dilleri var. Latinler ne zaman geliyor buraya? Milattan önce 219 yılında gelmeye başlıyorlar. Farklı dalgalar halinde. 200 yılda Yarımada'yı ele geçiriyorlar. Latinler gelmeden önce, yani burada adada bulunan milletlerden bazıları, Keltler var mesela. İberce konuşan, İber halkı mı kavmi mi ne demek lazım artık? Onlar var. Baskça konuşan insanlar var. Baskça ve İberce bunlar izole dil, yani herhangi bir başka dille bağı ortaya çıkmış diller değil. Language isolate deniyor İngilizce'de. Bu diller Latince geldikten sonra birkaç asır içinde yavaş yavaş kayboluyor. Latince çünkü bütün yarımadaya hakim oluyor. Başka dil gelmiş mi bu yarımadaya? Biraz daha tarihten bahsedecek olursak. Latinceden önce Yunanca ve Fenikece biraz varlık göstermiş. Tabii bunlar ticaret kolonisi olarak sadece kıyı kesimlerinde birkaç asır herhalde konuşulup ondan sonra varlıklarını kaybetmişler. Yunanlılar derken de buraya ilk gelenler, hatta Marsilya'yı da kuranlar Foçalılar. Herodotos'a öyle diyor. Fenikeliler de gelmiş. Hatta Fenikeliler Akdeniz'in en ucundan bir ucuna gelmiş, daha öteye de gitmiş. Britanya'ya gidip kalay getirmişler. Yani haritadan baktım 6000 kilometre Beyrut'la Londra arası. Fenikeli kardeşim, sen zaten 40 sene 45 sene yaşıyorsun, onu da yollarda harcıyorsun. Yani bir sonraki çağa geçmek için mi kalay getiriyorsun? Ben olsam geçmem bir sonraki çağa. Arpadan ekmeğini yap, biranı yap, otur orada. Alfabeniz de var. Çoğu millette alfabe yok daha Fenikelilerin zamanında. Yazı yazın, ne bileyim komik şeyler yazın, destan yazın, tarihi yazın.
Yani bugün mesela Fenikeliler var mı? Yok. Yani Fenikeliler aramızda olmadığına göre öyle demek ki bu bize bir ders. Yani riskli işlere, öyle yok 12 bin kilometre gitme gelme işlerine falan girişmemek lazım. Uzun mesafe demişken İrani bir kavmin izleri bile gözükebiliyor bugün. Birkaç yer isminde, başka birkaç kelimede. Mesela İspanya Buldogu'nun mu? Bir köpeğin ismi Alanlı bir şey. Yan tarafa yazarım, resmini de koyarım. Onun dışında birkaç yer isminde bu İrani kavmin ismi var. Yani Karadeniz'den çıkıp 5. yüzyılın başlarında buraya kadar gelmişler geze geze, dolana dolana. Hatta 20 sene bu İberya Yarımadası'nda hüküm bile sürmüşler orta kısımlarda. Ondan sonra Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip aşağı inip Kuzey Afrika'ya geçmişler. Oradan nereye gitmişler vallahi bakmadım. Work and travel gibi bir şey yapmışlar herhalde. Bunlar herhalde meslek olarak savaşçı. Hem savaşmışlar hem gezmişler. Kıyak iş valla. Yabancı kelimeler demişken Portekizce'nin kelime haznesini birkaç kaynak oluşturuyor. Tabii Latinceden gelen bir kaynak var. Onun dışında coğrafi keşiflerle farklı yerlere gidiyorlar. Oradan kelime getiriyorlar, nesne getiriyorlar. Biraz da insan getiriyorlar tabii. Kölelik falan filan. Mesela Brezilya'nın, yani Güney Amerika'nın yerel dillerinden Portekizce'ye gelen, hatta Portekizce vasıtasıyla da Türkçe'ye bile gelen bir sürü kelime var. Mesela kaju, mesela jaguar. Ondan sonra Afrika'daki sömürgelerden gelen kelimelerden ne vardı? Zombi var mesela. Güney Asya'dan, Endonezya taraflarından gelen kelimeler var Türkçe'de. Bunları zaten liste olarak ekrana koyacağım. Şimdi hepsini teker teker saymıyorum. Yani Portekizce'de Latince kökenli kelimeler var. Sömürgelerden gelen kelimeler var. Bir de aslında Latince'ye Germence'den gelen kelimeler var. Çünkü Romalıların kuzey komşusu Keltlerdi, Germenlerdi. Bunlardan mesela grup, mesela İngilizce olarak söyleyecek olursak soup, Portekizcesiyle sopa, yani çorba kelimesi. Ondan sonra guardar mesela, gözetlemek, İngilizcesi guard, Türkçe'ye de guard olarak geçmiş. Bir sürü kelime var Germence kökenli. Yani bunlar Portekizce'nin kelime haznesini oluşturan kaynaklar. Portekizce ile ilgili ilginç bir özellik de bunu duyan birçok kişinin bu dili bir Slav diline benzetmesi. Rusça'ya benzetenler, Leh diline, Lehçe'ye benzetenler oluyor. Ben az buçuk Rusça bildiğim için Rusça'ya benzetmiyorum. Otomatik olarak Lehçe'ye benzetiyorum. Neden? Çünkü Lehçe'de de, yani Slav dillerinde de genelde ünsüz kümesi, yani birkaç ünsüzün yan yana olduğu, İngilizce'de consonant cluster dedikleri şeyler yaygındır. Ayrıca Portekizce'de bu kelime sonundaki çoğul eki olan s'ler veya kelimenin yalın halinde olan s'ler, İspanyolca'da olan veya Latince'de olan, bunlar ş diye telaffuz ediliyor. Bir sürü böyle j, ş, bir sürü böyle buna benzer sesler olduğu için akla bir şey geliyor. Slav dili geliyor. Benim aklıma işte Lehçe geliyor dediğim gibi. Bu benzeyişin birkaç tane daha sebebi var. Bunları mesela Lang Focus'tan Paul, güzide bir kanal, geçen videolarda da bahsetmiştik. Madde olarak açıklıyor, şu sebepledir, bu sebepledir diye. Videoda Türkçe altyazı yok. İngilizce altyazı var. Linkini kaynakça dosyasına ekliyorum. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Ağustos sonundaki videoda Yunanistan'daydık. Yunanca hakkında konuştuk. Bir sonraki video Hollanda dili üzerineydi. Şimdi de Portekizce'den bahsediyoruz. Bu videoları 8-10-15 dakika civarında tutmak istiyorum. O yüzden gramere girmiyorum, gramerden bahsetmiyorum. Aslında ondan da bahsetmek güzel olur ama hem işte vakit darlığı hem de zaten bu gramerle ilgili başka videolarda bilgi bulabileceğiniz için YouTube'daki başka videolarda veya web sitelerinde falan daha çok tarihsel bilgi odaklı gidiyorum. Latince dedik, İspanyolca dedik, Portekizcesi dedik, Brezilya Portekizcesi dedik, Portekizceyi ikiye ayırdık. Bunları şimdi bir karşılıklı olarak görelim, telaffuzlarını peş peşe dinleyelim. Yeni ayetin son bölümü olan Vahiy kitabı, İngilizcesiyle Revelation veya Apokalips olan kitabın bölümün ilk 3 cümlesini değişik dillerde dinleyeceğiz. Portekizce hakkında daha birçok şey söylenebilir, tarihi hakkında. Bazı notları videonun zaten videoya görsel olarak ekleyeceğim. Bazı notları, referansları, ileri okuma önerilerini de kaynakça dosyasında bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim Portekizce hakkında. Lisbon'dan selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Apocalipsis Jesu Christi, quam deditili Deus, palam faceri servisuis que oportet fiericitu. Et significavit mittens per angelum suum servo suo Joanni, qui testimonium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi, quecum que vidit. Beatus qui legit, et qui audiunt verba profitiae jujus, et servant ea que in ea scriptas sunt.
tempus enim prope est. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.